X faktör. Matematikteki bilinmeyen denklemden bahsetmiyorum. Bir kişinin isminin dünyanın dört bir yanında duyulması, akşam arkadaşlarınızla bir kafeye gidip oturmak yerine o kişiyi televizyonda izlemek için evde kalmanız, konserlerinde onunla bir fotoğraf çekilebilmek veya sadece ona dokunabilmek için kalabalıkları yararak onun yanına gitmeniz veya onun için ağlamanız. Binlerce kişinin arasından seçilen o kişi. Hayatımın anlamı diyeyim. 3 yıldır bu konseri bekliyordum, sonunda geldi. Peki ona buradan ne söylemek? I love you so much. Valla yani çok seviyorum onu. Bundan sarılmak için çok şey verebilirdim ama yani... İşte sebebi X faktör. Kimileri cazibe veya aura olarak çevirse de aslında bir kişide tanımlanamayan çekicilik veya onu diğer insandan ayıran X faktör. Bilinmeyen bir özellik. Hani bir iş başvurusu yaptığınız zaman sizinle aynı statüde, belki de aynı eğitim seviyesinde olan bir insan seçilir, siz seçilmezsiniz veya işten çıkartılması gereken biri olduğu zaman iş konusunda daha verimsiz biri kalır ama siz gidersiniz ve hep tercih edilen kişi odur ya. Aslında kendinize sorduğunuz zaman ya çok da bir numarası yok ama çok seviliyor dediğiniz o kişi, işte X faktöre sahip olan kişi. Tanımlanamayan cazibe. Bugün bu konuyu konuşacağız. Biraz sosyolojik tespitler yapacağız. Belki sosyal medyanın içinde olduğum için benim çok dikkatimi çeken bir konu olsa da toplumdaki kitlenin nasıl yönlendirildiğine de değineceğim. Bu olayın bir karanlık yüzü olduğundan da bahsedeceğim. Mesela Enes Batur'u bilmeyeniniz yoktur. En iyi YouTuber, Instagram'ı Enes Batur. Kimine çok hitap eder, kimine etmez ki benim çok izlediğim bir insan değildi ama ben bile biliyorum. Sevsek veya sevmesek bile şu an YouTube'da en çok takipçili hesaplardan biri. Üstelik 2 seneden beri hiçbir şey yapmamasına rağmen. Sosyal medya furyasının başladığı ilk zamanlarda kameranın karşısına geçip videolar çeken bir çocuk. Saat 9.30'da iftardan sonra aşağıda linkini bulabileceğiniz Twitch kanalımızda canlı yayın var. Ama onun gibi videolar çeken başka çocuklar da vardı. Neden o? Neden o? Orta halli bir ailenin çocuğu iken şimdi en güzel arabaya binebilecek ekonomik seviyeye ulaştı. Neden bu kadar çok insanı, bu kadar çok kişiyi, kitleyi peşinde sürükledi? Daha yetenekli olduğu için mi? Elbette yetenekli olduğu aşikar ama ondan daha yetenekli insanlar yok muydu? Veya şimdi sosyal medyada 3 gün önce hesap açan bir tane çocuk var. Her gün takipçi sayım kadar çöp toplayacağım diye bir konseptle 12-13 yaşlarında bir çocuk bir Instagram hesabı açıyor ve 3-4 gün içerisinde şu an sabah videoya başlamadan önce baktığım üzere 3-4 günde 400.000 takipçilik bir hesaba sahip oldu. Neden? Evet, yaptığı şey çok güzel. Çöp topluyor ve insanlara bir sosyal mesaj veriyor. Ben de takdir ediyorum, ben de takdir ettim. Ama bir başka çocuk o hesabı kursaydı veya belki de kurulmuştu, bu kadar izlenecek ve 400.000 kişi onu takip edecek miydi? İşte X faktör. Bizim toplumumuzdaki bizim ünlülerimizden bahsedelim. Hande Erçel bu konuda benim için çok güzel bir örnek. Evet, yaptığı estetik işlemlerden sonra gerçekten kusursuz bir güzelliğe sahip oldu. Doğrudur. Ama oyunculuk yapmıyor veya oyunculuğu çoğu kişi tarafından beğenilmiyor. Ama neden Türkiye'nin en güzel kadını olarak geçiyor? Neden bütün reklam anlaşmalarında o var? Neden sanki böyle bir korunaklı fanusun içerisinde ve onu eleştirmek bile imkansız? X faktör. Fakat burada işte bu medyanın karanlık yüzüne girmek istiyorum. X faktör yanında daha farklı bir psikolojik etki de var. Menajerlerin veya şirketlerin kendilerine seçtikleri, başta evet bir şey var bunda deyip seçtikleri kişileri de parlatmaları, kurdukları sisteme itaat edecek, sistemi sorgulamayacak, herhangi bir siyasi görüş belirtmeyecek veya herhangi bir aykırılık yapmayacak kişiler sistemde ön plana çıkartılır. Siz ondan daha yetenekli, daha güzel, daha akıllı olmanıza rağmen sürekli topluma güzel oyuncu, güzel kadın, yetenekli oyuncu veya erkek dediğiniz zaman bir süre sonra ve takipçi sayısı veya hayranları artmaya başladığı zaman psikolojik bir etki olarak bunda bir şey var deyip
aurasına kapıldığınız insanlar var. Bu da medyanın karanlık yüzü. Ve insan psikolojisini aslında bize anlatan ince bir detay. YouTube'da bir video görüyorum. 100.000 izlenmiş. Kapak fotoğrafı yapmamış. Sadece işte bulunduğu ortamdan videonun içerisine bir kare koymuş. İçeriye baktığın zaman kötü değil. Evet, bir şeyler veriyor izlediğin zaman ama yine de tam yeterli değil. Atıyorum, tam yeterli değil. 100.000 izlenme veya 200.000 izlenme alabilecek kadar değil ama o sayıya ulaştığı için ve o videoya tıklayanlar ve ben de aynı şekilde bu video bu kadar izlendiyse bunda bir şey vardır diye içeriye tıklıyoruz. İşte durum bundan ibaret. İnsanların özellikle sosyal medya ve medyada parlattığı kişilerde kitlelerin o kişinin peşine takılmasının bir etkisi de bunda bir şey var. Bu kadar insan takip ediyorsa. Bu da olayın daha karanlık yüzü ve daha manipülatif yüzü. X faktöre tekrar dönecek olursak bütün siyasetçilerin X faktöre sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki şunu sorabilirsiniz. Ya X faktör bende doğuştan yok. Sonradan ben bunu nasıl elde edebilirim? Güzel bir soru. Bence çeşitli tekniklerle kişinin bunu elde etmesi mümkün. Mesela doğru bir hitabet, akıcı bir konuşma, diksiyona dikkat etmek ve konudan bağımsız değil ama dış görüntü, insanların sizi dinlemesi ve izlemesi açısından veya takip etmesi açısından gerçekten de sizi ön plana çıkartan bir durum. İnsanlar fiziksel görüntüye de bakıyor. Bunların hepsini doğru stratejilerle yapan bir kişi X faktörü elde ediyor olmasa da, çünkü dediğim gibi X faktör doğuştan gelen ve kişinin herhangi bir çaba sarf etmeden elde ettiği bir yetenek. Allah vergisi dedikleri şey. Kişi bunu sonradan elde etse bile ona monte edilmiş gibi olacak. Bir de bu işlerin şans faktörü var. Az önce şansla alakalı bir makale okudum. Siz şansa inanır mısınız bu arada? Yorumlara yazın. Şans benim kafamı çok kurcalayan bir kavramdır. Ben de yetiştirildiğim ailede sürekli şans faktörünü duyan biriyim. İşte büyüklerimin bazıları bizim şansımız yok ki. İşte falanca çok şanslı, o yüzden elde ediyor. Şansın olmazsa zaten hiçbir şey elde edemezsin gibi kalıplarla büyüdüm aslında. Bazılarını kırmak istiyorum ama bazıları maalesef ki insana yer ediyor. Şans var mı diye soracak olursanız, okuduğum makalede de başarılı iki insan düşünün. Biri kadın, biri erkek. Kadın başarılı olduğu zaman insanların ona çok emek harcadığı için bunu elde ediyor deme oranı daha düşük. Kadın başarılı olunca veya aynı şey siyahi insanlar için de geçerliymiş. Daha çok şansı vardı da başarılı oldu deniyor. Ama beyaz bir erkekse yetenekli olduğu için, çok çalıştığı için bu noktaya geldi diye bakılıyor. Yani insanların şansa bakış açısı da kendi öznel yargılarına dayanıyor. Şans var mı? Şimdi benim fikrimi soracak olursanız şans var ama yine bunda da çok ince bir ayrım var. Mesela o işin veya o kişinin karşınıza çıkması, sizin daha hiçbir şey yapmadan, hiçbir karar vermeden sizin önünüze geliyor olmasa, iyi ise şanslı olduğunuz için, kötüyse belki şanssızlık faktörünüzden dolayı. Ama sizin öngörüyor olmanız bir şeyleri, mesela o havayı kokluyor olmanız, belki edindiğiniz tecrübelerden kaynaklı doğru adım atmanız, bu noktada şans faktörü biraz geri plana itilmiş oluyor. Doğuştan zaten dış görüntünüz herkes tarafından güzel kabul ediliyorsa şanslısınız. Çünkü bu sizin elinizde olan bir faktör değil. Ama siz çok da herkesin güzel bulmadığı biri olup kendi bilginizle veya diksiyonunuzla veya insanlara yaklaşımınızla kendinizi geliştiriyorsanız bu şans faktörünü de elimine etmiş oluyor. Yani kader konusu gibi şans da bana göre ince bir çizgiden oluşuyor. Evet, hayatta şanslar var. Doğru yerde, doğru zamanda olmak diye bir şey var. Kimisi pek bir şey yapmadan çok büyük başarılar elde edebiliyor. Kimisi çok çalışmasına rağmen belki de o işin sonunda hiçbir şey elde edemiyor. İşte burada bence doğru strateji yatıyor. Bizim hiçbir şey yapmadan elde etti dediğimiz kişi belki de evet çok çalışmıyor ama doğru stratejiyi biliyor. İnsanları veya olayları daha iyi analiz edebiliyor. Ama diğer kişi çok çalışıyor ama boş çalışıyor olabilir. Fiziksel olarak çok fazla efor sarf etmek demek
çok fazla emek vermek anlamına gelmiyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu X faktörü ilk defa mı duydunuz? Şans kavramı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin de anlam veremediğiniz bazı insanlar çok ünlü veya çok popüler mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video biraz sohbet havasında geçti. Çok bilimsel bir aktarımda size bulunmadım. Çünkü hem havalar çok sıcak hem de bu aralar diğer son videolarımda da bahsettiğim gibi kendimi çok fazla iyi hissetmiyorum açıkçası. O yüzden size eksik bilgiler vereceğime ve hiç video atmamaktansa biraz sohbet edelim ve size en azından bir kavramı sohbet havasında anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.